Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Visual Basic yazılım diliyle hazırlanmış dönen küp isimli bu çalışmayı nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırladığım bu örnek çalışmada farklı buton ve parametrelere göre hareketlendirdiğim bir küp bulunmaktadır. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için başlat butonuna geliyorum ve tıklıyorum. Burada 2 ve 3 boyutlu haliyle bir dönem küp görünüyor. Şimdi durdur diyorum. Olduğu yerde durduruyor. Sıfırla dediğimde ilk halini alıyor. Burada 3 boyuta tıkladığımda 3 boyutlu halini veriyor. Ölçüsünü küçültebiliyorum. Buradan X, Y ve Z değerlerini değiştirebiliyorum. Tekrar başlat diyorum. Buradan çalışırken küçültüyorum. Durdur diyorum. Sıfırla diyorum. İlk haline tekrar dönüyor. Boyutunu büyütüyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için sayfa 2'ye geliyorum. Öncelikle layout'umuzu yapacağız. Bunun için şuraya geliyorum. Sütun genişliğini ilkine 1 diyorum. Şu 3 tanesine sütun genişliği 6. Sonraki 3 taneye sütun genişliği 18 diyorum. Ondan sonrakine de sütun genişliği 1 diyorum. Şuraya geliyorum. Satır yüksekliği 4 diyorum ilkine. İkincisine 21. Daha sonrakilere 20. Sonrakine yine 4 diyorum. Şuraya geliyorum. Şunu 160'a kadar çekiyorum. Şöyle büyüteceğim. Görüntümüz bu şekilde olacak. Şu alanı seçiyorum. Şuraya geliyorum. Gri yapacağım şurasını. Bunu tekrar seçiyorum. Bunu da bu sefer açık mavi yapacağım. Daha önceki de yeşil yapmıştım. Tekrar seçiyorum bu alanı. Hücreleri biçimlendir diyorum. Kenarlıklarını ayarlayacağız ama rengini şu turuncuyu seçeceğim. Ve buradan da kalın yapıp şunları seçelim. Aynı şekilde bunu da şurayı seçiyorum. Şunları tabi birleştireceğim şöyle. Şurayı seçiyorum. Yine hücreleri biçimlendir. Kenarlarımızı şu şekilde yapacağım. Bunun altını da şöyle yapacağım. Aralara vereceğim şu şekilde sarı çizgileri. Görünüme geliyorum. Kılavuz çizgilerini kaldıracağım. Şunlar görünmesin. Buradayken dönen küp yazacağım şuna. Ve kalın yapıp biraz büyüteceğim. Yazımda beyaz olsun. Şuraya geliyorum. Ölçü diyorum. Kalın yapıyorum ve beyaz olarak seçeceğim. Şuraya da açıyı değiştir diyorum. Kalın yapıyorum, beyaz yapıyorum. Yalnız burada şöyle olmalıydı. Şunu yukarı, bunu buraya almam gerekiyordu. Şunu şuradan sileceğim. Şuraya da kenarlarımızı sarı yapacağım. Bu şekilde. Şimdi şuraya gidiyorum. X büyük harfle X boşluk tire. Şuraya Y boşluk tire. Şuraya da Z boşluk tire diyorum. Şunları siyah yapacağım ve kalın yapacağım. Şöyle yapalım. Şöyle biraz sağa kaydıralım. Yalnız ben mevcut çalışmamın üzerinden devam ediyorum. Ancak siz yeni bir sayfayla devam edeceğiniz zaman şunu özellikle söyleyeyim. Kaydederken muhakkak şunu seçmeniz gerekiyor. Şöyle şuradan makro içerebilen Excel çalışma kitabı XLSM adını veriyorsunuz. Uzantıyı bu şekilde kaydediyorsunuz.
Normal XLSX olmayacak. XLSM olacak. Bunu unutmayın. Aksi halde makronuz çalışmaz. Şimdi bazı hücrelerimize ve formüllerimize ad tanımlama işlemini yapalım. Yani formüllere geliyorum. Buradan ad yöneticisini tıklayacağım. Ben yaptığım çalışmada daha önce hazırlamıştım. Bu yüzden aynısını kullanamam. Onu da şöyle göstereyim. Benim daha önce kullandıklarım burada. Siz bunu kullanacaksınız. Ben şimdi bunu kullanacağım. Şayet ben de bunları kullanırsam daha önce kullandığım için çakışma olacak. Benim kullanacaklarım da Y olacak başında. İşimiz kolaylaşsın diye ben buraya hazırlamıştım not defterini. Şimdi direkt kopyala yapıştırla ilerleyeceğim. Şöyle yeni diyorum. Adını şuraya alıyorum. Formülün kendisini buradan alacağım. Tek tek bunları yapıştıracağım buraya. Tamam diyorum. Yenisine geçeceğim. Şuna. Bunların hepsini sırasıyla yapacağım. Evet, bu işlemimizi tamamlamış olduk. Sırada kodlar var. Onu da şöyle yapacağız. Şuraya geliyorum. Sağ klik. Kod görüntüle diyorum ve buradan sayfa 1'e geliyorum. Burada yazdığım daha önceki kodlarımı Ctrl A ile Ctrl C diyorum. Sayfa 2'de şimdi benim yaptığımda siz yine sayfa 1'de bırakacaksınız bunu. Ve bu şekilde yazacaksınız. Ben şimdi üzerinde düzenlemeler yapacağım. Çünkü ad tanımlamalarımı değiştirmiştim.
Bu yüzden düzenlemem gereken yerler var. Mesela ben bunu başına hep Y koyacağım. Kodlarımın başına da Y koyacağım ki yeni olduğu anlaşılsın. Sizin böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Mesela şunun başına büyük Y. Çünkü ben bunu T'yi Y ile tanımlamıştım. Şuraya geliyorum. Bunun da başına küçük Y. Şunun başına da küçük Y. Çünkü aşağıda tanımlayacağım bunu böyle. Şuna küçük Y. Şurada tanımlamıştım. Şunu aynı şekilde küçük Y. Şunu tanımlamıştık. Bunu şimdi tanımlamış olduk. Şuraya küçük Y. Şunların başına büyük Y. Şunların da aynı şekilde. Şu anda kodlar da tamamdır benim. Burada küp döndürme var. Bu kod. Döndürmeyi başlatma. Döndürmeyi durdur. Sıfırla. Ve 3D görüntü. Şuna da büyük Y demem gerekiyor. Şurada da var. Hata olmamalı çünkü kodumuz çalışmaz. Şimdilik tamamlandı. Tekrar buraya dönüyorum. Şimdi butonlarımızı ekleyeceğiz. Geliştiriciye geliyorum ve şuradan ekleden şunu seçiyorum. Eğer sizde geliştirici yoksa şuradan dosyadan seçenekler, buradan şeridi özelleştir de şurada. Şunu seçmeniz gerekiyor. Tamam deyip kapattığınızda burası gelecek. Bundan 4 tane yapıyorum. Kontrol A ile hepsini seçtim. Şuradan hizalayacağım bunları. Yatay olarak dağıt. Dikey olarak dağıt diyeceğim. Şu şekilde ve sola hizala. Hepsi aynı hizada olsun. Şimdi adlarını düzenleyelim. Metni düzenle diyorum şuradan. Başlat diyeceğim buna. Buna durdur. Sıfırla 3 boyut. Bunların rengini de şunun gibi ayarlayalım. Yeşil, kırmızı, mavi, turuncu olacak şekilde. Şöyle yapalım. Şunu rengini koyu yeşil. Şunu kırmızı yapalım. Bunu mavi. Şunu da turuncu. Evet, bunlar tamam. Şimdi ölçü ayarını yapacağımız butonu ekleyelim. Yine buraya geliyorum geliştiriciye. Eklenen şunu seçeceğim. Şöyle. Bunu sağ klik denetim biçimlendir diyorum. En küçük değer 25 olsun. En büyük 50. Artış değeri 5'er 5'er artsın. Şuradaki hücredeki değeri alsın. Tamam diyorum. Şunu ortalayalım şöyle. Rengini de şuradaki renkle aynı yapalım. Belli olmasın. Daha sonra bunu da şuraya göre ayarlayacağım. Şu an için oldu gibi. Şimdi şu X, Y, Z'lerimizin butonlarını yapalım şu şekilde.
Onun için de şöyle yapacağım. Tekrar geliştiriciye geliyorum. Buradan ekleden bu sefer bunu alacağım. Şuraya göre ayarlayacağım bunu. Sağ klik denetim biçimlendir diyorum. Şurasını 360 dereceye göre ayarlayacağım. Hücre olarak da şurayı seçeceğim. Tamam diyorum. Aynısını Ctrl C, Ctrl V şu iki yere kopyalıyorum. Bunları ayarlayacağım şimdi hücre olarak. Şurası. Tamam diyorum. Şunu da ayarlıyorum. Bunu da şu hücreyi seçiyorum. Şöyle tıkladığımda değerlerim gelecek. Tabi bunların rengini de şuradan yine ayarlıyorum. Görünmesini istemiyorum. Şimdi son verilerimizi oluşturalım. Onun için şuraya geliyorum. Sıra yazıyorum şuraya. No. 1, 2 diyorum ve aşağı doğru 17'ye kadar bunu çektireceğim. Hemen yanına büyük harfle X, Y ve Z diyorum. Daha sonra da şuradaki değerimi, yani şunun altında kalan değerimi şöyle alayım, şunu şu tarafa. Şunu da gösterelim. Şunları da bu arada gösterelim. Görünsün. Ortalayalım şöyle. Şuradaki değerimi şurayla çarptıracağım. Shift eşittir. Şunu seçiyorum. Windows F4 ile sabitledim. Çarpı şuradaki X değerim. Yan tarafa doğru bunu çektiriyorum. Z ile çarptırmış oluyorum. Ve aşağı kadar 17'ye kadar çektireceğim bunu da. Evet. Şurayı tekrar düzenleyeyim. Şimdi tekrar sağ tarafa doğru gidiyorum. Şuraya bir boşluk bırakıyorum. Yan tarafa şuradaki hizaya x ekseni diyeceğim. Şuna da Ctrl R, şuraya da y ekseni. Şimdi şuraya bir formül uygulayacağız. O da şu olacak. Shift eşittir parantez içinde şurası çarpı Windows F3 ile çağırdım. Ad yapıştır alanını çağırdım ve buradan siz şunu seçeceksiniz. X1. Ben ise şuradaki şunu Y ile başlayanı seçeceğim. Parantezi kapatıyorum. Artı parantez açıyorum. Şu çarpı Windows F3. Ben Y1'i çağıracağım. Siz şunu. Tamam diyorum. Parantezi kapatıyorum. Artı parantez açıyorum. Şurası çarpı Windows F3. Şunu. Ben bunu çağıracağım. Parantezi kapatıyorum. Enter. Bir yerde hata yaptım ancak formülde değil. Şuradan formüllere geliyorum. Ad yöneticisine tıklayacağım. Büyük ihtimalle burada bir yanlış yaptım ben. Evet, yanlışımı gördüm. Yanlışım şurada. Şurada sinüs z var. Bende şurada nedense yok. Bir şekilde ben bunu yanlışlıkla sildim herhalde. Şunu alıyorum. Düzenle diyorum. Şu formülü alacağım. Şunu kapatıyorum. Yeni diyorum. Y alt tire sin z diyorum. Şuraya şunu yapıştıracağım. Şunun başına da bir tane büyük Y koyacağım. Tamam diyorum. Kontrol edeceğim doğru mu yaptım diye. Evet. Tire burada değil. Şurada olacak. Tekrar düzenleyelim şunu. Şunu şuradan siliyorum. Tireyi şuraya alıyorum. Şimdi tamam diyorum. Evet. Doğru yere geldi. Kapatıyorum. Bakın formül hemen çalıştı. Aşağı doğru bunu çektirdim. Şimdi aynı formülü burada da yapacağız ama şu şekilde olacak. Şunun önüne bir boşluk bırakıyorum. Ctrl R diyorum. Tekrar şuradaki boşluğu siliyorum. Şundaki boşluğu da siliyorum. Ve formüldeki X1, Y1 ve Z1'leri 2 yapacağım. Önceki şunu sileyim.
Windows F3'te çağırayım. Şöyle bir görünsün şu. Yani şu gelecek. Şu 2'yi de öyle yapmayacağım. Şuradan 2'ye çevireceğim. Buradaki 1'i silip Enter ve aşağı çektireceğim. Şimdi şuradaki değerlerimi seçiyorum. Aşağı kadar seçtim. Ekleye geliyorum. Grafiklerden, tüm grafiklerden, şuradaki XY dağılım grafiğinden şunu seçiyorum. Tamam diyorum. Şunu yan tarafa alacağım şöyle. Şimdi sol tarafa doğru geliyorum. X olan kısma 3, 4'e 1, 8, 9, 1, 14, 15, 16, 17, 1. Şöyle bir görüntü çıkmaya başlıyor ortaya. Daha sonra şuraya Y'ye geliyorum. 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16 diyorum. Şöyle bir görüntü oldu. Z'ye geliyorum. 6'dan 10'a kadar 1 diyorum. 13, 14, 1, 17, 1. Görüntümüz şöyle oldu. Burada 12. sıra gözükmüyor. Şurada şu hatayı yapmışız. Y'de şuraya 12'ye 1 demem lazımdı. Şunu silmem gerekiyordu. Büyük ihtimalle şimdi düzeldi. Bakalım. Evet. Düzeldi. Şimdi grafiğimizi düzenleyelim. Onu da şöyle yapacağım. Bir kere grafik başlığını kaldırıyorum. Kılavuz çizgilerini kaldıracağım. Şuraya geliyorum. Ekseni biçimlendirden şunu eksi 90 artı 90 yapacağım. Şunu da aynı şekilde yapacağım. Eksi 90 artı 90. Şimdi eksenleri kaldırabilirim. Grafiğim seçiliyken biçimden dolgusu olmasın, ana hattı olmasın. Grafiğimi alıyorum. Sol tarafa doğru şuradaki şu alana yerleştireceğim bunu. Evet. Şunları gizleyelim. Şurayı. Grafiğim tabi gitti. Şuradan veri seçten şu alanı seçelim. Grafimiz geri gelsin. Ben daha önce kırmızı yapmıştım. Şu şekilde. Şimdi mavi olarak kalabilir. Şimdi gelelim makrolarımızı atayalım. Makro ata diyorum. Buradan başlatı seçeceğim ama ben Y ile olan başlatı seçeceğim. Siz şu şekilde seçebilirsiniz. Şuraya bunu seçtim. Durdura şunu seçiyorum. Sıfırlaya şunu seçtim. 3 boyuta ise şunu seçtim. Şimdi makromuzu çalıştıralım. Büyütelim. Durduralım. Sıfırlayalım. 3 boyut diyelim. Şuradan boyutlarıyla X ekseninin ve Y ekseninin boyutlarıyla oynayalım. Tekrar başlatalım. Durduralım. Son kez sıfırla diyorum. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz.
Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.